Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kete tarifiyle geldim. Bol bol yapmış olduğum buzluk tariflerimden bir tanesi. Gerçekten görüntüsüyle ve lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Dolu dolu 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayamı da ilave ettikten sonra mayamın eriyip ferment olması için güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ketelerimin daha çıtır olması için şöyle 1 tatlı kaşığı sirkem ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra toplamda 5,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. 4,5 su bardağı unumu yoğurma kabına alıyorum. Üzerine dolu dolu 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Öncelikle spatula ile güzelce karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden 5 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Evet, hamurumu spatula ile koyulaşana kadar güzelce karıştırdım. Koyulaşmış olan hamurumdan spatulamı çıkartıyorum ve kalan unumu ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahımda devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuzun içerisine konulan malzeme kadar yoğrulması da çok önemli. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet, yoğurmuş olduğum hamurumun üzerini güzelce naylonla kapatıyorum ve 10-15 dakika dinlenmeye alıyorum. Hamurum dinlenirken ben de ketemin iç harcını hazırlıyorum. Dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağımı erittim ve üzerine 1 su bardağı unumu ilave ettim. Ocağımın büyük gözünde fakat kısık bir şekilde unumu kavurmaya başladım. Unumuzun fazla kavrulmasına gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir un kokusu geçip rengi değişene kadar kavurmamız yeterli. Kavrulmuş olan unumun üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Ve başka bir kaba alıp soğumaya bırakıyorum. Tam da bu esnada içerisine ceviz ilavesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ceviz kullanmadım. Evet, dinlenmiş olan hamurumu tezgahıma çıkartıyorum. İçerisinde maya kokusunun kalmaması için güzelce şöyle bir toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu rulo haline getiriyorum. Ve şöyle gelişi güzel parçaları koparıp toplamda 6 adet beze oluşturuyorum. Benim ketelerim bayağı bir büyük oldu arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz bezeleri daha küçük de tutabilirsiniz. Evet, bezelerimi avuç içi büyüklüğünde ayarladım. Bu şekilde hiç bekletme yapmadan yapmış olduğum bezelerimi kenara alıyorum. Ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak açma işlemine geçiyorum. Hamurumu açarken çok az bir undan yardım alıyorum. Hamurumun her tarafının eşit kalınlıkta olmasını istediğim için özellikle kenar kısımlarına bası uyguluyorum. Hamurumu aşağı yukarı fırın tepsisi büyüklüğünde açıyorum ve bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Ben bu şekilde bütün hamurlarımı açtım, hazırladım. Sonrasında ketemin yapım işlemine geçtim. Siz dilerseniz ikişer ikişer de yapabilirsiniz. Ama böyle açıldığı zaman dinleniyor. Dinlenen hamurlar daha güzel şekil alıyor arkadaşlar. Bu da bilginize.
Evet, görmüş olduğunuz gibi özellikle kenarlarına baskı uygulayarak hamurumu fırın tepsisi büyüklüğünde açtım. İlk açmış olduğum bezeden başlayarak bu şekilde tereyağımı sürüyorum. Ben bu tarifimde 125 gram tereyağı kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yağlamış olduğum hamurumun üzerine diğer açmış olduğum yufkamı seriyorum. İki hamurumun da aynı boyda olmasına özen gösteriyorum. Üzerine sermiş olduğum yufkamı da yine aynı şekilde oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Yağlamış olduğum hamurum üzerine soğumuş olan kavrulmuş olduğum undan serpiyorum. Her tarafına eşit şekilde dağıtmaya özen gösteriyorum. Ve şekilde görüldüğü gibi önce dikdörtgen bir form veriyorum hamuruma çekiştirerek ve sonrasında katlamalar yapıyorum. Hamurumun iki ucunu da iç tarafı doğru şekilde görüldüğü gibi katlıyorum. Katlamış olduğum bölümlerine tekrardan tereyağımdan sürüyorum. Ve tekrardan bir kez daha katlıyorum. Katlamış olduğum hamurlarımın üzerine güzelce bastırıyorum. Hamurumun üzerine bastırırken bir taraftan da çekiştiriyorum. Ve hazırlamış olduğum hamurumu bir rulet yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurumu şekilde görmüş olduğunuz gibi rulo haline getiriyorum. Ve unlamış olduğum tepsime alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Evet, bütün hamurlarımı yaptım, hazırladım. Üzerine poşet geçirdim ve buzdolabımın buzluk kısmında 15-20 dakika dinlenmeye aldım. Dinlenmiş olan hamurlarımı bu şekilde çıkardım ve öncelikle elimle bastırıyorum. Ara katlarının kaybolmaması için mutlaka öncelikle bu şekilde elimizle bastıralım. Sonrasında oklavayla 3-4 santim kalınlığına gelene kadar açıyorum. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için yapışıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle parmak uçlarımla azar azar un ilavesi yapıyorum. Ve sonrasında 3-4 santim kalınlığında ketelerimi açıyorum. Açmış olduğum ketelerimi tepsime yerleştiriyorum. Bütün ketelerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Bu ketelerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla inanın tel tel ayrılan harika bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet, bütün ketelerimi açtım, hazırladım. Ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine şöyle bir 3-4 damla kadar pekmezimi ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp ketelerimin her tarafına güzelce sürüyorum. Çok pekmez ilavesi yapmayalım arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fazla pekmez olduğu zaman çok çabuk kızarır. İçerisini çekmeden çok çabuk pişmesine neden olur. O yüzden pekmez kullanırken çok dikkat edelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde yumurta sarısı ve pekmezimi ketelerimin üzerine güzelce sürüyorum. Hazırlamış olduğum ketelerimin üzerine bıçakla çizikler atıyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım. Benim fırınım 200 derecede 20 dakikada pişirdi. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın markasına, kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, üzerine susam da serpebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde sade tercih ettim.
Evet, 20 dakikanın sonunda ketelerim fırından çıktı. Nar gibi kızarmış. Gerçekten muhteşem oldu. İlk sıcaklığı geçen ketelerimin şu şekilde altın üstünü göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, gerçekten dokunmadan pul pul dağılan muhteşem bir lezzet oldu. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ve siz ketelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.